Bitcoin'de neler oluyor? Bitcoin'i düşüren olaylar neler? Yani bizim şu an ister Bitcoin'imiz olsun, isterseniz de altcoin'lerimiz olsun, tam olarak nerelere bakmamız, neyi takip etmemiz gerekiyor? Ve bu son düşüşle birlikte Bitcoin'de acaba 6000 dolara doğru bir yolculuk mu başlayacak? Kısacası şimdi neler olacak? Az ve öz başlıyoruz. Dostlar, geçenlerde Coin Medya'dan adıma şöyle güzel şık bir hediye aldım. Kendilerine sizlerin de huzurunda teşekkür etmek istiyorum. Bir de bu videoyu izledikten sonra da beğenirseniz lütfen beğeni göndermeyi, kanalıma abone olmayı, yanındaki zile dokunmayı ve en az da bir yorum yapmayı unutmayın. Ayrıca bu videonun sonundaki bonus bilgimiz de o arabalarıyla ünlü Toyota markasının bugüne kadar yaptığı ilginç ve pek de bilinmeyen başka ürünlerle ilgili olacak. O yüzden bu videoyu da sonuna kadar izlemenizi size öneriyorum diyerek şimdi konuya bam dalış yapalım. Dostlar bakın, 2 gün önce ben moralleri bozmayın diye bir video yayınlamıştım. Son videom kanalımda. O videoda Bitcoin'den biraz bahsetsem de genel olarak Facebook Libra, XRP ve Ripple üçgeninde önümüzdeki dönemde karşımıza çıkabilecek olayları şöyle bir ele almıştım. O video öncesinde de dostlar, o videoyu yayınlamadan önce başta Bitcoin olmak üzere genel olarak kripto paralarda güzel bir düşüş yaşamıştık. Yani işte Bitcoin 8100 dolar civarından 7400 dolara gerileyerek son 4-5 ayın en düşük seviyelerine gelse de, bu olsa da dostlar, öncelikle bu düşüşleri normal kabul etmemiz gerektiğini ben söylemeliyim. Ki zaten Bitcoin'in tarihine baktığımızda da bu düşüşün 3 katı 4 katı çok daha sert düşüşler var. Ama yine de dostlar şu da oldu tabii ki de, yani kabul ediyorum. Ben dahil herkes neden diye bir sormaya başladık. Yani yalan yok gerçekten. Biri Bitcoin'i tutsun abi, bu kadar düşmesin falan, böyle bir demeye başladık. Önce bu düşüşün nedenlerine bakacağız. Sonra da önümüzdeki günlerde Bitcoin'de ve genel kripto para piyasalarında neler olabileceğini burada hep birlikte analiz edeceğiz dostlar. Ama önce lütfen özellikle yeni arkadaşlar şunları akıllarına böyle kalın kalemle yazsınlar bakın. Bitcoin'de de altcoin'lerde de illa her düşüşte o çok bilinen popüler bir neden olmak zorunda değil. Bazen hiçbir neden yokken bile düşebilir veya çıkabilir. 2 gün önce piyasaya göre az da olsa sert diyebileceğimiz bu düşüşlerde potansiyel nedenleri şu maddelerle açıklayacağım size. Birincisi, bakın. Önceki videolarımdan lütfen hatırlayın. BACT platformunun fiziksel vadeli Bitcoin işlemlerine başlamasıyla Bitcoin'e ekstra bir hacim gelebilir diye bu kanalda uyarılar yapmıştık. Gerçi bu BACT öyle bir şey ki yapacağı işlemlerle Bitcoin'i yükseltebilir de düşürebilir de. İşte şimdi dostlar, düşüş nedeni için bence en güçlü aday bu. Yani 2 saat önce Reddit'te de mesela konuşmaya başlanılmış. Görüyorsunuz mesela çarşamba günü, yani düşüşün olduğu gün yapılan işlem sayısı tam %653 artmış ya. İnanabiliyor musunuz abi? Bu da zaten yüksek ihtimalle düşüşü getirmiş. Geçenlerde de mesela yine bir düşüş olmuştu. Bu kadar sert olmasa da yine orada da BACT'ı konuşmuştuk. Bu BACT tam bir manipülasyon aracı çıktı ya. Gerçekten dostlar, yani yalan yok. Biz seviniyorduk yani, artık işte vadeli işlemler fason şekilde yapılmayacak. Bildiğimiz, yani onlar yapılacak ama en azından bir noktada da bildiğimiz Bitcoin kullanılarak fiziksel olarak yapılacak deniyorduk. Bu da yüksek ihtimal ekstra hacim getirecek diyorduk. Evet, yani ekstra hacim geldiği yalan yok ama hepsi şu ana kadar eksi yönde oldu. Tabiri caizse BACT'tan şu ana kadar yüzümüz gülmedi. Dolayısıyla BACT'ın kontrat tarihlerine ve hacimlerine artık bu noktadan sonra, bu tarihten sonra dikkat etmek gerekiyor dostlar. Bunun için de ne yapabiliriz? BACT Volume botunu takip edebiliriz. Reddit'te bile bu Twitter adresi referans olarak gösteriliyor. Ya bu BACT'ın CEO'su geçen çıkmış, bir de şey diyor ya, bizim amacımız diyor kripto para piyasasını genişletmek, katılımcılığı artırmak. Bak yani katılımcılığı da artıracak ve dijital varlıkların benimsenmesini sağlayarak diyor fayda alanlarını geliştirmek diyor. Tamamen duygusal diyor ama aman abi, yani gözünü seveyim, sen bir şey yapma demek istiyorum ben buradan. Gerçekten sen hiçbir şeye dokunma ya. Lütfen, biz iyiydik yani. Sen baktı boş ver. Biz burada gerçekten iyiydik. Çünkü mal meydanda. Yani bu kontratlarında Bitcoin'i düşürerek sen anca içerideki adamı korkutuyorsun. Şunu dersen ben Bitcoin'i daha da düşürerek BACT üzerinden
daha fazla insanı piyasaya çekeceğim. O başka bir şey. Umarım böyle de olmaz diyerek Bitcoin'in düşüşüne neden olan bir nedeni açıkladıysak ikincisine ben geçmek istiyorum dostlar. İkinci de şunu söyleyeceğim. Teknik analizde düşüşe her anlamda çok müsait. Onu birazdan konuşacağız. Farklı aylarla karşılaştırma falan da yapacağız. Bitcoin'i düşürebilen üçüncü konu da ne olabilir derseniz de dostlar Google'ın kuantum bilgisayar ürettik açıklaması olabilir. Hatta bunun yeni bir yolculuğun başlangıcı olduğunu falan da söylediler. Yani artık yeni bir yolculuğa çıkıyoruz falan dediler ama normalde günümüzün en hızlı bilgisayarının 10.000 yılda yapacağı işlemleri sadece, bakın lütfen dikkatle dinleyin, sadece 200 saniyede bitireceğini açıkladılar, biliyor musunuz? 10.000 yıl nereye, 200 saniye nereye? Baktığınız zaman gerçekten muazzam bir hız. İşte bu da bir ihtimal Bitcoin'in fiyatını düşüşe geçirmiş olabilir. Çünkü bir cephede çok uzun süredir bir beklenti vardı. Yani işte kuantum bilgisayarlar gelecek, Bitcoin'in bugüne kadar kırılamayan algoritması kırılıp teknik olarak Bitcoin kullanılamaz, çalışamaz hale gelecek deniyordu. Gerçekten böyle net bir beklenti vardı. Dün işte Bitcoin yatırımcılarının bir kısmı bu nedenle Bitcoin'lerini apar topar satmış olabilir ama baktığınızda şu an öyle de bir olay yok. Yani araştırdığım kadarıyla zaten kuantum bilgisayarlar şu an bazı algoritmalar için önemli derecede risk oluşturuyor deniyor. Ki Google da şunu demiyor mesela. İşte hadi ürettik Bitcoin hemen gidelim kıralım falan. Yok böyle bir şey abi. Deneysel anlamda biz Google olarak bu güce ulaştık diyor. Şimdi pratikte neler yapabiliriz ona da bakacağız diyorlar. Yani sonuç olarak şu an net bir tehlike yok ama şöyle bir tehlike de var. Yani gerçekten kuantum noktasında şöyle bir tehlike var. Konu yanlış anlaşılmaya çok müsait. Dolayısıyla bu kuantum olayı yeni olumsuz hava dalgaları yaratıp önümüzdeki dönemde Bitcoin'e düşüş için daha da baskılayabilir, zorlayabilir. Dostlar şimdi isterseniz de ne yapalım biliyor musunuz? Bu kuantumda konuştuysak az önce söylediğim teknik analiz olayına ben bir girmek istiyorum. O konuyu da şöyle bir izninizle netleştirmek istiyorum. Siz de bu arada kanalıma abone olmadıysanız abone olup zile dokunarak bana arada böyle bir destek olabilirsiniz. Hem de yeni videolarımı ilk izleyenlerden olup hiçbir yeni olayı da kaçırmamış olursunuz. Şimdi Bitcoin 9.000-10.000 dolar civarındayken hep konuştuğumuz bir mevzu vardı. Neydi o abi? Haziran ayından başlayan bir alçalan üçgen içerisinde ilerliyoruz diyorduk. Bunu konuşuyorduk. O dönem gönül isterdi ki 10.800 dolar üzerine atalım ve hani bu düşme hattını biz bozduk diyelim. Artık bizim işte düşüşte falan bir işimiz kalmadı. Kardeşim biz bu üçgen falan yok. Biz bu hattı kırdık geçtik diyebilelim ama yapamadık. Yani atamadık ve sonrasında da düşüş gelmişti. Şu anki düşüşler de dostlar üçgenden çıkış sonrası aslında beklenen artçı depremler. Ha mesela başka bir açıdan bakacak olursak da Bitcoin'in buradan yükselebilmesi için şöyle bir umut olabilir. Bakın mesela sırasıyla size tarihler vereceğim. 16 Temmuz diyeceğim, 15 Ağustos, 25 Eylül ve son olarak da 23 Ekim diyeceğim. Bu tarihlerde RSI göstergeleri en düşük seviyeye inmiş. Yani Bitcoin son 3 ayda her ay birer defa en düşüğe 30'un altına işte yani 25'ler falan buralara gelmiş. Sonrasında buralardan yükselmiş yukarılara doğru. Umarım bu sefer de son 3 ayda yaptığını yapar ve tekrar yükselir. Bir de biz bazen böyle saatlik, günlük, işte 4 saatlik, 15 dakikalık falan deyip böyle hani bu grafiklere çok takılıyoruz. Minimal noktalara çok takılıyoruz ama mesela bu da Bitcoin'in haftalık grafiği. Çok sıradan alelade değil mi? Yani işte Bitcoin'in hemen her zaman yapabileceği standart böyle bir üçgen hareketini yapıyor aslında burada. Bazen şunu gerçekten unutmamak lazım. Eğer grafikler içinde çok kaybolmuşsak böyle dediğim gibi 15 dakikalık işte 1 saatlik 4 saatlik falan umarım hani olmaz ama zarar da etmişsek o zamanlarda açıp abi haftalık aylık grafiklere bakıp gerçekten biraz böyle bir rahatlamak, biraz moral depolamak lazım ama tabii kontrolde elden bırakmadan. Bir de mesela şunu göstermek istiyorum size dostlar. Biraz daha böyle bir genişten baktığımızda olaylara geçen sene Şubat gibi başlayan bir alçalan üçgende darala Ekim ayında üçgeni kırarak düşmüşüz. Ne oldu? Bir şeyler tanıdık mı geldi yoksa? 2018 diyordum ama şu an 2019'dayız. Üzerinden tam bir sene geçti. Yine aynı senaryo dostlar gerçekten. Yani aslında yine aynı oyunu tekrar ediyoruz. Aynı şeyi oynuyoruz. Sadece o zamanlar 6.000 doları kırıp 3.000 dolarlara yuvarlanıyoruz.
yuvarlanmıştık. Şimdi de belki biraz daha hani 7500 civarından belki biraz daha inebiliriz. Ama gönül ister tabii ki tarih tekerrür etsin. Yine ondan sonra o düşüşten sonra jet hızıyla yükselelim abi. Aslında bu anlattığım hani şu ana kadar konuştuğumuz ve gerçekleşmesi bir ihtimal olan senaryoyu da destekleyebilecek en güçlü argüman ne biliyor musunuz? Halving, yani blok yarılanması. Sonuç olarak biraz böyle bir kuş bakışı analiz yaptığımızda biraz daha sanki düşebiliriz, belki biraz daha görüyorum. Ama tabii bunlar yatırım tavsiyesi değil dostlar. Ortam gerçekten şu an karışık. Dolayısıyla herhangi bir hedef vermiyorum. Bazı şeyler biraz daha netleşsin, yine hedef veririz. Ama bu hedeflerde size sadece, bakın altını çiziyorum, sadece bir bakış açısı katsın. Ana stratejiniz kesinlikle olmasın. Anlayın, analiz edin, toplayın, bir bakış açısı olarak bu fikirde kalsın sizlerle. Öte yandan daha bugünlere baktığımızda, bugünlere geldiğimizde sizinle yanılmıyorsam son Bitcoin analiz videomda Bitcoin'de $6.000 mümkün mü gibi bir konuyu işlemiştik ve 5.800-6.200 dolar bölgesine düşüş için Bitcoin'in önce kuvvetli bir destek bölgesi olan 7.750-7.500'ü kırıp aşağısında kalması gerekiyor demiştim. Yani en azından 7.500'ü kıracak, oralarda kalacak demiştim. Geldiğimiz noktada da gördüğünüz gibi dostlar, burası, yani bu bölge öyle kuvvetli ki Bitcoin için bu son düşüşle bu bölgeyi kırsa da devamını en azından şu an için getiremedi. Bakın ama yine söylüyorum, Bitcoin 7.500 altında kalmaya başladığında, ama böyle hani şunu demiyorum, 7.460, 7.480 falan değil. Hani 7.300 olur, 7.200 falan olur. İşte o durumlarda bir sonraki destek bölgesine merhaba diyebiliriz. O da işte o videoda söylediğim gibi 5.800-6.200 bölgesi. O nedenle tabii kimsenin yatırımına karışamam, yönlendiremem de, ama uzun vade için ben buralardan alım istesem yapabilirdim. Ama kısa vadede işte alayım, satayım, para kazanayım falan demek için bence bu noktalar, bu bölgeler gayet tehlikeli alanlar. Bir kere dostlar, yani eğer buradan yükseleceksek bile önümüzü net görebilmek için şu kırmızı bölge var ya, onu bir kırıp yukarı doğru çıkmamız gerekiyor. Sonuç olarak şunu da söyleyeyim. Bence şu an Bitcoin'de kazananlar gerçekten kaynıyor. Bunları niye söylüyorum biliyor musunuz? Çünkü 2 gün önceki düşüşü gören bayağı bir panikledi. Telegram'da falan görüyorum abi. Telegram gruplarında falan. Bu işe yeni girdim, işte girer girmez çok zarar ettim diyenler falan çoğunlukta. Görüyoruz ki yani biz ne kadar uyarırsak uyaralım, bir sene, 1,5 sene öncesinden bunların videolarını paylaşalım. Ama piyasaya yeni girenler işte bir anlık heyecanla çok para yatırmaya devam ediyorlar. Sonuçta maalesef kaçınılmaz olabiliyor diyerek hafiften dostlar tamamlayalım. Ama bugün bir de sizinle ne yapacağım biliyor musunuz? Yurt dışındaki internet girişimlerinin global olarak listelendiği Product Hunt diye bir platform var. İşte bu Product Hunt platformunda listelenebilen KickX borsasının KickREF programını kısaca sponsorlu olarak anlatmak istiyorum, ama baştan söyleyeyim abi, kimsenin para yatırabileceği bir iş değil. Yani isteseniz bile yatıramıyorsunuz, ama katılıp para kazanma fırsatı isterseniz yakalayabiliyorsunuz. Bir de zaten kripto para ekosisteminde şunu da görmek lazım. Yani yeni neler oluyor, neler bitiyor, bunları bir görmek lazım dostlar. Bunları bir bilmek lazım. Linki bu videonun açıklama kısmında var. Tıklayıp isterseniz bakabilirsiniz. Bu arada KickREF'in geçmişi de KickICO'ya dayanıyor ve KickICO'da blockchain odaklı online bir fon toplama platformu. Bugüne kadar dostlar kullanıcılarının tam 250.000 Ethereum toplamasını sağlamış CoinMarketCap'te yazana göre. Ki zaten blockchain tabanlı olmayan Kickstarter adında bunun çok başarılı bir başka örneği de var. Yani çok daha eski bu arada. Demek istediğim, aslında herhangi bir projeniz varsa burada sunarak fon toplayıp projeyi ürünleştirebilir ve tüm dünyada bunun satışlarını yapabilirsiniz. İşte KickICO platformunda da bu şekilde, dediğim gibi bugüne kadar 20'den fazla proje toplamda 250.000 Ethereum toplamışlar. Dostlarım, Kick aslında bir ekosistem ve hali hazırda KuCoin gibi borsalarda listelenen bir token'ı var. İçinde, bu ekosistemin içerisinde KickICO var, KickX var ki bu bir kripto para borsası ve bu sene bu aralar betası geliyor. 2020'de de KickX full açılıyor verdikleri bilgiye göre. Ayrıca Kick ekosistemi altında Kick Wallet var. Bu bir kripto para cüzdanı. KickPay var. Bu da bir kripto para ödeme geçidi ve Kick Mobile var. Mobil uygulaması. Ama asıl bugün konuşacağımız iş ise Kick ürünüyse de olsa KickREF. KickREF aslında ne biliyor musunuz? Tüm Kick platformları için kullanılabilen bir şey olsa da asıl kullanım alanı muhtemelen KickX dediğimiz borsasında olacak. Ve bir de KickREF'te kazanılan tokenlar işte dediğim gibi KuCoin, HitBTC gibi borsalarda Bitcoin'e, Ethereum'a çevrilebiliyor. Kayıt olan
katılan herkese de 1000 tane Kick Token veriyorlar. Ve işte klasik mesela 5 arkadaşını davet et, 50.000 Kick Token kazan diyorlar ama yani davet ettiğiniz her kişiden 10.000 Kick Token geliyor. Bu da işte aşağı yukarı 3 dolara denk geliyor dostlar şu anki hesapla. Yani şunu söyleyeyim ama kimse para yatırmıyor. Bu adamların derdi şu anladığım kadarıyla. Beta süreci sonunda biz borsayı açıyoruz zaten. Şimdiden bizim bir kullanıcı tabanımız olsun. Bunun için de biz belli bir miktar ödesek de en azından dediğim gibi şimdiden yaşayan bir kullanıcı havuzumuz olsun diyorlar. Bu şey gibi mesela Binance'in önce referral programını açıp sonrasında da borsasını açması gibi bir şey. Ha tabii ne kadar büyüyecek, neler olacak falan bunu biraz da böyle bir zaman gösterecek ama erkenden hesabınızı açmak isterseniz de linki bu videonun açıklama kısmında. Sonuçta üye olan kimse para vermiyor. Tam aksi yani borsa elindeki Kick Token'ları kullanıcıları kendi borsasına şimdiden çekebilmek için dağıtıyor. Dostlar bu şekilde Kickref'ten de bahsetmek istediğim linki dediğim gibi aşağıda var. İsterseniz bir bakarsınız. Hani üye olmak isterseniz üye olursunuz. Şimdi bugünün bonus bilgi köşesine de artık geçelim değil mi? Başta söylediğim gibi Toyota'dan bahsedeceğim size. Toyota deyince aklımıza hemen arabalar geliyor değil mi? İşte böyle sorunsuz arabaları var. Hatta bizim araba da Toyota bu arada. Toyota'nın arabaları dışında yaptığı ilginç ürünleri de var biliyor musunuz? Mesela bakın başlıyorum söylüyorum size. Dikiş makinesi var. Toyota'nın dikiş makinesi var ve bu makineyi 1946'dan beri üretiyor. Mesela otobüsleri var. Bunu da 1969'dan beri üretiyor. Evleri var abi. Toyota'nın evleri var. Yanlış duymadınız. Gerçekten Toyota marka evler var. Az olsa da var. Bunu da 1975'ten beri üretiyorlar. Robotları var. 2011'den beri Partner Robot programını yürütüyorlar ve bir de Toyota'nın botları var. Deniz üstünde giden botları var. 97 yılından beri bunu da üretiyorlar dostlar. Bonus bilgi köşesini bilerek kısa tutmak istiyorum. İsterseniz bu konuyu internetten de araştırabilirsiniz. Şimdi de dilerseniz dostlar bir önceki videoya moralleri bozmayın videosuna sizlerden acaba hangi sorular gelmiş, hangi yorumlar gelmiş onları biraz okuyalım, cevaplayalım. Bugün videoyu biraz uzattık. O yüzden bir tık kısa tutayım diyerek şimdi bakalım. Hoş geldin. Gel bakalım sen de. Can Yıldız diyor ki kardeşim kriptoyu bıraktım seni dinlemek için gene geldim demiş. Hoş geldin diyorum ben de. Matematik sınıfı yine Ledger Nano mu var hediye olarak talibim. Henüz yok ama olacak. 3A1 de diyor ki zaten ABD'nin XRP'ye onay vermeden Libra'ya onay vermesi haksızlık olur. XRP bu işi çok daha öncelerden beri kovalıyor. Önce o hak etti diyor. Mehmet Söylemez, Swell etkinliğinin çok şişirildiğini düşünüyorum ama XRP'de genel yükseliş bekliyorum yine de demiş. Necdet Yıldırım, dolu videolar izliyoruz Eren hocam. Çok teşekkürler. İsa Çörek, kardeşim yatırım tavsiyesi olmaksızın kendi yatırımınızdan bahsedebilir misiniz? Ben ara bahsediyorum aslında aldığım coinler işte bunları çok da öne çıkarmıyorum aslında insanları hani yönlendirmemek için. O yüzden ara bahsediyorum. Ve bir videonun daha sonuna geldik. Yayında yapımda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Zaten bir kişiyiz. Kendinize çok iyi bakın. Videolarımı beğenmeyi, kanalıma abone olup zile dokunmayı unutmayın. Hem çekilişe katılmak hem de bana dilerseniz teşekkür etmek için. Bye bye.